Dünya buradan ibaret bir yer değil. İçinde savaşların da olduğu, acıların ve mutlulukların da olduğu, acıların içinde mutlulukların da olduğu. Yani mülteci kampındaki çocuklar gülerken mesela insanlara vay be nasıl gülüyorlar. Ya çok güzel gülüyorlar. Yani çok da güzel eğleniyorlar o çocuklar o koşullarda. Çünkü zaten hayat böyle bir şey. Mısır'daki darbe sonrasında gösteriler başladığında milyonlarca insan sokaktayken Türkiye'de şöyle bir algı vardı. Yarın darbecilerin son günü olacak. Ya da Suriye'de Esad rejimi halkını bombalarken 3 ay sonra bu rejim devrilecek diye bir hikaye vardı ya. Biz mesela devrilmeyeceğini anlatmaya çalıştığımızda bize kızıyorlardı. Mısır'da darbenin geri dönemeyeceğini anlattığımızda ben gelip anlatmıştım İstanbul'da. Darbeden hemen sonra bir programda. Saraçhane Meydanı'nda anlatmıştım. Bana çok kızmışlardı. Dedim ya geçmiş olsun demiştim yani. Hani bu saatten sonra bu iş dönmez geri. Bu saatten sonra ne yapacağımızı bir planlamak lazım dedim. Çünkü insanların şöyle bir beklentisi vardı yani milyonlarca insan gerçekten sokakta. Tamam da bir anlamı yok ve bir karşılığı yok. Karşılığının olmadığını gördüğümüzde bence bizim hayal kırıklıklarımız büyüdü. Rasyonel bakma yeteneklerimizi kaybettik. Somut sorunlara somut çözümler üretmedik. Filistin meselesi de tam da böyle bir mesele. Somut sorun, somut çözüm olmadığında da bir yol haritanız olmadığında da slogan atıyorsunuz. Slogan attığınızda da yani karşı taraf çalışıyor yani. Sürekli çalışıyor. Bir şey üretiyor, bir şey plan koyuyor, strateji belirliyor. Gün gün yapıyor, ay ay yapıyor. Yani 1948'den beri yapıyor. Adım adım, sokak sokak, cadde cadde yapıyor. Siz sadece Gazze bombalandığında çıkıp bağırıyorsunuz. Konsoloslukların önüne gidiyorsunuz. O bittiğinde de evinize dönüyorsunuz ve sorumluluğunuzu yerine getirmiş bireyler olarak rahatlamış bir şekilde elinizden gelse bir taş atabilecek olsanız taş atabileceğinizi de düşünüyorsunuz. Gerçekten bu cesarete ve bu hassasiyete ve bu duyarlılığa da sahipsiniz evet. Ama bunun bir karşılığı var mı? Bu arada taş atmanın bir karşılığı var mı? Onu da tartışabiliriz yani. Filistin meselesi biraz çocukluk hikayem. Küçük yaşlardan itibaren duyduğum, takip ettiğim bir mesele. İşgal sürecine dair okumalar ama hiç görmediğim bir coğrafya belli bir yaşa ve döneme kadar. Sonra gazetecilik hayatı. Gazetecilik hayatımda özel olarak çabalayıp başlarda gittiğim bir yer olmaktan ziyade böyle benim sürüklendiğim bir yer oldu. 2012 yılı sonunda TRT'nin Kahire temsilcisiydim. TRT'nin Kahire temsilcisiyken orada bulut sütunu operasyonu başlamıştı. Hemen biz Kahire'den Gazze'ye gitmeye çalıştık. O savaşta Abdurrahman diye bir çocuk İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetmişti. 2 yaşındaydı. Ben fotoğrafını çekmiştim. Hastaneye getirilirken Abdurrahman'ın. Şifa Hastanesi'ne geldiğinde fotoğrafını çekmiştim. Beni çok etkilemişti. Bu arada tabii morglarda falan bir sürü işte bombardımandan dolayı parçalanmış cesetlerin fotoğraflarını çekiyorsunuz. Sonraki savaş çok daha kötüydü 2014'teki. 2012 yine biraz daha sakin ve hızlı biten bir savaştı. Abdurrahman'ın fotoğrafını çektikten sonra ben Yusuf'u Gazze'ye götürmeye karar verdim. Yusuf Emir de 1 yaşında o zaman benim oğlum, ilk oğlum. Ve Kahire'ye döndüm. Yine karayoluyla Kahire'ye döndüm. O zaman işte söyledim yani ben Yusuf'u Gazze'ye götürmeyi düşünüyorum diye. O zaman evliydim. Annesine söyledim. İşte ben de geleyim dedi. Tamam dedim. Hani ben zaten hevesliyim. Onları sonra tünellerden Gazze'ye götürdüm. Yani Gazze ile benim tanışıklığımla Yusuf'un tanışıklığı arasında çok uzun bir süre olmadı. Yani böyle birkaç aylık bir süre oldu. İlk gittiğim gezmeyi saymazsak o savaş süreci içerisinde. Sonra tünellerden götürdüm ben Yusuf'u Gazze'ye. Çünkü resmi olarak geçmemiz yasak ve imkansızdı. Bu tüneller şeydir, evlerin içerisinden, bakkalların içerisinden, çadırın içerisinden girip koltuğu çekerler. Altında böyle bir tahta kapak vardır, açarsınız, oradan girersiniz, Gazze'den çıkarsınız. Böyle tüneller var. Çok gizli veya VIP diyeceğimiz işte insanın geçebileceği 2 metre boyunda böyle bir yarım metre, 1 metre genişliğinde onlar daha iyi lüks tünellerdi. Öyle tüneller. 300 metre mesafe olanlar en iyileri. Yani şöyle VIP tünel dediğimiz tüneller 300 metre mesafede, 250-300 metre. Onlar girdiğiniz yerde böyle yine taştan oyulmuş ama içine girdiğiniz zaman tahtalarla böyle kapatmışlar yani yapmışlar. Daha böyle kullanışlı hale getirmişler. Onların içerisine sepetler olur. O sepetlerle malzeme de taşınıyor. Bunlar paralı bu arada bu tünellerden geçmek vesaire. Bunlar lüks tüneller yani en iyileri. Bir de şöyle tüneller var. Mesela 3 kilometre mesafe tünel var. 3 kilometre ve sadece bir insanın emekleyerek ya da sürünerek geçebileceği büyüklükte. Havalandırma boşluğunun çok çok az ve nadiren olduğu, girdiğiniz ve işte sürünerek mesafe kat ettiğiniz tüneller de var. Vardı bu arada. Bunların artık hiçbiri yok. Onu da söyleyeyim. Böyle tüneller var. Ben Gazze'ye gittiğim zaman şimdi bir şeyleri öğrendiğinizde ve tecrübe ettiğinizde ya su soğuk, hiç bilmediğinizi atladınız, yüzüyorsunuz. Bir kere tecrübe ettiniz, bir daha atlarken 2 kere düşünürsünüz. Mesela Gazze'ye çocuğumu tünellerden bir daha götürmeyebilirim. O riski almam, yaşadığım şeylerin bana öğrettiği veya çalıştığım bazı bölgelerde, yine savaş bölgelerinde çalışırım. Çok
Sahada olmayı seviyorum. Öyle bir korkum temelde yok. Hala gidiyorum, gitmeye devam ederim. Ama mesela geçmişte yaptığım bazı işleri yaparken farklı yöntemler izleyebilirim. Bu yaşadıklarım ve tecrübe ettiklerim. Psikolojik olarak etkileniyor muyum? Kesinlikle etkileniyorum. Rüya görüyorum. Gördüm. Yani Suriye'den döndüğümde görmüştüm. Yemen'den döndüğümde mesela, Gazze'den döndüğümde mesela etkilendiğim şeyler oluyor. Sadece bu herhalde kişiden kişiye göre değişen. Ben mesela çok hızlı adapte olan bir adamım. Yani ben burada yaşamaya çok hızlı adapte oluyorum. Kabil'de de çok hızlı adapte olur ve orada yaşayabilirim. Ben Suriye'de de yaşayabilirim. Londra'da, Paris'te veya New York'ta da yaşayabilirim. Dünya buradan ibaret bir yer değil. İçinde savaşların da olduğu, acıların ve mutlulukların da olduğu, acıların içinde mutlulukların da olduğu. Yani mülteci kampındaki çocuklar gülerken mesela insanlara vay be nasıl gülüyorlar. Ya çok güzel gülüyorlar. Yani çok da güzel eğleniyorlar o çocuklar.